Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle paylaşacağım bugünkü tarif güzel bir konserve tarifi. Kışlık hazırlıklara başladığımız şu günlerde sizlere de alternatif olacağını düşünüyorum bu güzel lezzetin. Tarif için 1,5 kilo patlıcan kullandım. Alacalı şekilde soydum patlıcanı, sonra küçük küpler halinde doğruyorum. Tarif öyle bir tarif ki dilerseniz 2 yumurta kırıp kahvaltıda, dilerseniz salat olarak, dilerseniz akşam yemeğine İçerisine et ya da kıyma ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz de hamur içerisine börek harcı ya da gözleme harcı olarak da kullanabilirsiniz. Tüm patlıcanı doğradım. Patlıcanın içerisine 2 yemek kaşığı tuz ekleyip diğer malzemeleri doğrayana dek tuz içerisinde bekleteceğim patlıcanı. Tarif için yarım kilo kapya biber kullandım. Temizledim, yıkadım kapya biberleri ve doğruyorum. Aşaması olmayan, sadece biraz doğraması oyalayan bir tarif. Elinizin altında kışın dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir tarif. Sizlere bugünkü videomda sunmaya çalışacağım. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum sizlere. Kapya biberi doğradım. Sıra geldi kıl biberi doğramaya. Sap kısımlarını aldığım kıl biberi doğruyorum. 200 gram kıl biber kullandım. Acı olduğu için kıl biber miktarını az tuttum. Acı eklemezseniz daha fazla kıl biber ya da sivri charleston ilave edebilirsiniz. 2 tane büyük boy kuru soğan kullandım tarif için. Yıkadım. İçerisindeki suyu süzdüm patlıcanın. Sonrasında gördüğünüz gibi elimle sıkıyorum ve tencere içerisine alıyorum patlıcanı. Patlıcanın üzerine diğer doğradığım malzemeleri ekledim. Üzerine 2 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Gözünüze çok gelebilir ama malzemeler çok olduğu için bol yağda güzel pişiyor. Çok fazla yağ olmazsa hem tadı olmaz hem de birbirine yapışır malzemeler. 1,5 kilo domates kullandım tarif için. Domateslerin kabuklarını soyuyorum. Domateslerin kabuklarını atmıyorum. Ben biriktirip dondurucuda saklıyorum. Sonrasında biriktirdikten sonra salça olarak hazırlayıp kullanıyorum. Gördüğünüz gibi domatesi de doğrayıp hazırlayıp sonrasında karışımın içerisine ilave edeceğim. Patlıcanlı karışımı ocak üzerine aldım. Harlı ateşte ağzını kapatmadan pişireceğim. Sürekli gözünüz tencerede olsun, dibine sarmasın. Sürekli karıştırmanız gerekiyor. Buharda pişmesin diye ağzını kapatmadan pişirdim. İçerisine bir baş doğranmış sarımsak ilave ettim ve tekrardan karıştırıp içerisine baharat ilave etmedim. Zaten kıl biber bayağı bir acıydı, bol acılı oldu. Baharatı sonrasında ilave edebilirsiniz. Konserve olduğu için bazen baharat içerisinde beklediği zaman tuhaf bir acılık veriyor. O yüzden ben çok yönlü kullanacağım için tarifi baharat eklemedim. Hazırladığım domatesi de ilave ettim. Karışımın içerisine
Tekrar gördüğünüz gibi karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Siz daha geniş bir tencerede hazırlarsanız daha güzel olur. Benim çok büyük bir tencerem yoktu. Bu yüzden elimdeki tencereyle idare ettim. Bir tatlı kaşığı kadar limon tuzu ekledim içerisine ve gördüğünüz gibi karıştırıp yarım yemek kaşığı kaya tuzu ilave edip altını kapatıyorum. Kaynar suyun içerisine kapakları aldım. 2 dakika kaynar su içerisinde bekletip kaynatıyorum kapakları. Kaynattım, kenara aldım. Kapakların iç kısımlarını sildim ve yıkadığım kavanozları içerisini dışını sildim. Hiçbir şekilde hiçbir yerinde su kalmaması lazım. İçerisine eklediğiniz malzemenin bozulmaması için. Kavanozları dolduruyorum ve bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi içerisinde hava kabarcıkları kalmasın diye bıçakla aşağı doğru bastırdım. Bu şekilde kapakları hepsini sildim. Kavanozların ağız kısımlarını da sildim. Acayip derecede sıcak. Zor kapatıyorum. Sizlere göstermek istiyorum. Kapağı şöyle geri doğru çevirip ileri doğru geri büküyoruz ve bu şekilde kapak kilitlenmiş oluyor. Tekrardan kavanozu dolduruyorum. Bir bıçakla görüyorsunuz içinde hava kabarcıkları kalmasın diye. Bunu yapmamdaki sebep konserveniz kapağı bu şekilde yaptığınızda hem sıkı kapattığınızda hem de bu şekilde hazırladığınızda hiçbir şekilde atmaz, bozulmaz. Ufak bir püf noktasıdır. Son kavanozu da dolduruyorum. Gördüğünüz gibi çok bir aşaması yok. Kolaylıkla yapılabilecek bir tarif. Kışın elinizin altında hazır yemek olacak sizlere. Söylediğim gibi dilerseniz kahvaltıda tüketebilirsiniz. Dilerseniz salata olarak, dilerseniz börek içi, gözleme içi olarak, dilerseniz akşam yemeği olarak içerisine et ya da kıyma ekleyerek tüketebilirsiniz bu güzel lezzeti. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Başka bir tarifte görüşmek üzere.